Bu videomuzda 15 adımda bitiriciliğinizi nasıl geliştirebilirsiniz ve bitiriciliğinizi geliştirmeniz için yapmanız gereken teknikleri göstereceğim. Sizler de artık çok rahat bir şekilde maçlarda gol atacaksınız. Bitiriciliğinizin geliştiğini kendi gözlerinizle şahit olacaksınız. Bu kadar emeğin karşılığında yapmanız gereken video like atmak. Kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bitiriciliğinizi arttırmak için analog kontrolünüz çok önemli, fake şutlar çok önemli. Aynı zamanda kadronuzdaki oyuncular hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmanız lazım. Yani hangi oyuncuyu niçin oynattığınızı, hangi oyuncunuzun hangi özellikleri yani hangi ek becerileri var, bunları çok iyi şekilde bilmelisiniz. Sizlerin daha iyi bir oyuncu olmanız için e-sporcuların kullanmış olduğu teknikleri bu videoda detaylı bir şekilde göstereceğim. Sizlerden ricam bu teknikleri lütfen antrenman modunda ve hızlı maç bölümünde deneyiniz ve eliniz alışana kadar devam ediniz. Maçları kazanmaya odaklı oynamayın. Maçlarda tekniğinizi geliştirmeye odaklanın ve aynı zamanda oyun sisteminizi oturtmaya çalışın. Hadi geçelim arkadaşlar ilk tekniğimize. Oyunda top sürmek çok önemlidir. Çoğunuz oyunda top sürerek oynamıyorsunuz. Direkt paslara yöneliyorsunuz. Onun için de adam geçmeden, adam çalınamadan gol atmaya çalışıyorsunuz. Antrenman moduna girin. Antrenman modunda bol bol zikzaklar çizin. Benim göstermiş olduğum şekilde Z harfi gibi zikzak çizmeye çalışın. Sürekli bunu yapın maç esnasında. Örnek verecek olursa arkadaşlar, rakip size doğru geliyor. Bunu yaptığınız takdirde rakibi çok güzel bir şekilde geçeceksiniz. Kendinize ve takım arkadaşınıza pozisyon yaratabileceksiniz. Bu tekniğimiz e-sporcuların en çok kullanmış olduğu tekniktir. Oyuncuyu kendi etrafında döndürüyoruz, yani daireler çiziyoruz. Bunu sürekli oyunda yapın arkadaşlar. Bunu yaptığınız takdirde oyuncularınız pozisyona girecektir. Oyuncularınız pozisyonlarını çok sağlam bir şekilde alacaktır. Paslarınız ve ara paslarınızın isabeti artacak. Aynı zamanda verkaç yapmanız çok kolay bir hale gelecektir. Topu alır almaz depara basmayın. Topu alır almaz zikzaklar çiziyoruz ve aynı zamanda topu görmüş olduğunuz şekilde daireler çizerek rakipten uzaklaşmaya çalışıyoruz ki topu ne kadar ayağımızda tutarsak diğer oyuncularımız da atağa katılacaktır ve bizlerin ileride çoğalmasında katkı sağlayacaktır. Topu olduğu kadarıyla ayağınızda tutmaya çalışın. Bu tekniğimizi yapmak için depara basılı tutuyoruz ve aynı zamanda istediğimiz yöne doğru analogu 2 defa ittiriyoruz. Depara basılı tutmaya devam edin. Analogdan elinizi çekmeyi unutmayın, yoksa sürekli depar atar. Bu tekniğimizle arkadaşlar ani yön değiştirebiliriz. Ceza sahasında stoperleri yanıltabiliriz ve aynı zamanda orta sahada topu önümüze atıp şut çektiğimizde gol olma ihtimali çok yüksek. Tekniğimizi genellikle kanatlarda, ortada, forvette topu alırken aklınıza gelebilecek her yerde bu tekniğimizi kullanabiliriz. Bu tekniğimizle şut atabiliriz, adam geçebiliriz. Sürekli yaptığınız takdirde adamın driblingi varsa, dinamik depara falan varsa inanılmaz iş yapıyor. Dördüncü tekniğimiz arkadaşlar aslında incelikli top sürme örnek. Mesela diyelim ki rakip size doğru geliyor. Analogu bir defa sola doğru ittirdiğiniz zaman oyuncu sola doğru kendisi otomatik gidiyor. Analoga dokunmuyorsunuz. Sağa ittirdiğiniz zaman sağa doğru gidiyor. Analogu çapraz yapıp İncelikli top sürdüğünüz zaman oyuncunun sizden top alması çok zor. Bu şekilde kendinize pozisyon yaratabilirsiniz ya da topu kaptırmanızı geciktirebilirsiniz. Tekniğimiz kenar çizgilerde ve ceza sahasında etkili bir şekilde kullanabiliriz. Özellikle bu tekniğimize bazı çalımları da eklersek inanılmaz ölümcül oluyor. Bol alıştırma yapmamız lazım. Yön tuşlarıyla fake shoot nasıl atılır onu göstereceğim sizlere. Bu çok etkili bir tekniktir. Ceza sahasında özellikle bitiriciliğinizi mutlaka arttıracaktır. Elinizi depardan çekin, şuta basın, daha sonra herhangi bir yöne doğru analogu ittirin. Bu şekilde rakibinize çalım atabilirsiniz. Ani yön değiştirmeler yapabilirsiniz. Fake shoot yaptığınızda oyuncu direkt atlıyor, müdahale ediyor. Oyuncuyu ve kaleciyi çok rahat bir şekilde yanıltıp çok rahat bir şekilde gol atabilirsiniz. Orta sahada pozisyonunuzu kaybettiğiniz zaman orta sahada fake şut atarak rakibinizi geçebilirsiniz ya da fake şut atarak rakibinizi yanıltıp pas atabilirsiniz. Veyahut arkadaşlar kanatlardan geliyorsunuz, orta açacaksınız diyelim veya orta açacakmış gibi görünür. Yön çubuğunu hemen terse ittirirsiniz. Rakibi çok rahat bir şekilde böyle çalımlarsınız.
Bu tekniğimiz arkadaşlar fake şutun bir başka tekniğidir. Burada yapmamız gereken şuta basıyoruz. Ekranın sol tarafını 2 defa çift tıklıyoruz ya da analoğun üzerine de 2 defa çift tıklayabilirsiniz. Bunu yapmamızın amacı arkadaşlar, varsayalım ki kanatlardan gidiyoruz ya da arkamızda bir oyuncu var. Şutu basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra analoğa 2 defa çift tıkladığımız zaman topu durduruyor. Aniden topu durduruyor veya olduğu yere şut çekiyormuş gibi görünüyor. Sırtınız rakibe dönükse bunu yaptığınız takdirde rakiple yüz yüze gelebiliyorsunuz. Bu tekniğimiz rakibin savunmasının dengesini de çok rahat bir şekilde bozuyor. Pas kanallarınızı bu şekilde açabilirsiniz. 7. tekniğimiz arkadaşlar, oyuncunun becerileri burada çok önemli. Oyuncumuzun becerilerinde mutlaka çift vuruş özelliği olmalı ki bu tekniğimizi yapabilirsiniz. Oyuncunuzda çift vuruş özelliği yoksa arkadaşlar ek becerilerden çift vuruş özelliği çıkartabiliriz. Depara basıyoruz. Oyuncunun baktığı yöne doğru yön çubuğunu çeviriyoruz ve şuta basıyoruz. Bu tekniğimizi daha çok e-sporcular, birinci klasmanda sıralama kasan oyuncular genellikle çok kullanıyor. Tek pas yaparak kaleye yaklaştığınızda bir çift vuruş yaptığınız takdirde çok rahat bir şekilde gol atabiliyoruz. Diyelim ki ceza sahasına girdiniz, arkanızda bir oyuncu var ve kalecinin solundasınız ya da sağındasınız, en uzağındasınız. Yapmanız gereken görmüş olduğunuz kırmızı alana kadar topu sürmek, kalecinin tutmuş olduğu köşeye oyuncunuzu hafif çapraza getirin ve %10 ile %20 arasında şuta basın, %100 gol olacaktır. Böyle durumlarda kalecinin uzak köşesine doğru şutlarınızı açmayın, ceza sahasına kadar, kırmızı alana kadar gelin ve şuta basmanız yeterli olacaktır. Sağ ayaklı oyuncumuz kalecinin soluna, sol ayaklı oyuncumuzla ise kalecinin sağına şutunuzu çekin, %100 gol olacaktır. Kaleye cepheden şut atmak zorunda değilsiniz. Oyuncularınızı çapraz alarak bu şekilde şut attığınız takdirde gol olma ihtimali yüksek. Ara pas attığınız varsayalım ve gidiyorsunuz, kaleciyle karşı karşıya kalacaksınız. Ceza sahasına girdiğiniz zaman sakin olun, elinizi depardan çekin, oyuncunuzu sola ya da sağa doğru çevirin ve sadece şuta basın, %100 gol olacaktır. Bu tekniğimiz e-sporculara özel bir tekniktir. Arkadaşlar daha demin göstermiş olduğum gibi depara basıp ok yönünde 2 defa ittirin. Oyuncu depar atacaktır. Elinizi depardan çekin. Analoğu geriye doğru ittirin ve daha sonra şuta basın. Takımınızda iyi şut çeken oyuncu varsa, ölü yaprak vuruşu varsa ya da uzak mesafe şut çekme özelliği olan oyuncularla bunu yaparsanız inanılmaz tehlikeli, düz, sert şutlar atabilirsiniz. Oyuncunuza gelişine şut özelliği de olursa arkadaşlar isabet oranımız daha da artacaktır. Kaleci bu topu tutması çok zordur. Görmüş olduğunuz gibi toplarımız mermi gibi gidiyor. Oyuncumuz dümdüz koşuyor. Elimizi depardan çekiyoruz. Aniden yön değiştirip şutu aşağı doğru kaydırıp falso atıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bomba şutlarımız ya da falso şutlarımız etkili bir şekilde gol oluyor. Göstermiş olduğum bu tekniklerimizin egzersizlerini bol bol yaparsanız inanın artık otomatiğe bağlayacaksınız. Falsosu yüksek oyuncularla bu tekniğimiz mükemmel oluyor arkadaşlar. Bir de oyuncumuzun top sürmesi, top sürme hızı, top kontrolü, bunlar çok çok önemli. Kapanan rakipleri bu şekilde çok rahat bir şekilde açabiliriz. Önümüzde rakip varsa ya da ceza sahasında isek arkadaşlar çift vuruş yapıp daha sonra falsoya basıyoruz. Falsolarımız daha etkili ve daha tehlikeli gidiyor. Oyuncunuzda çift vuruş özelliği yoksa, rakipten sıyrılmak istiyorsunuz ya da oyuncunuza pas attınız ceza sahasında, direkt arkadaşlar depara basıp yön belirliyorsunuz, daha sonra şuta basıyoruz. Normal şut da çekebilirsiniz, falsolu şut da çekebilirsiniz, sert şut da çekebilirsiniz. Her koşulda gol atma ihtimalinizi artırıyorsunuz. Verkaçları genellikle çoğunuz kullanmıyor ya da kullanmayı bilmiyorsunuz. Bu verkaç işimize çok yarayacaktır. Özellikle hızlı kontratak oynayanlar, kanatlardan gelenler, uzun topla kontra oynayanlar, uzun topla oynayanlar, kısa pasla oynayanlar, yani her türlü verkaç işinize yarayacaktır. Verkacı nasıl yapıyorsunuz? Pası atıyorsunuz. Pası attıktan sonra yön çubuğunu ileri geri sağa sola fark etmiyor, burada verkaç yapıyoruz ama oyuncunun baktığı yöne doğru analoğu çevirdiğiniz zaman direkt verkaç yapacaktır. Yani direkt koşacaktır. Ama oyuncunun baktığı yönün çaprazına, sağına, soluna yaptığınız zaman oyuncumuz çapraz şekilde verkaç yapacak. Genellikle santraforlarımın birisini uzun boylu seçerdim. Uzun boylu santraforum topu indirirdi. Hızlı oyuncumu atardım. Tekrar santraforumu atıp verkaç yapıp o şekilde rakibin savunmasını aldatıp geçerdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.